21. yüzyılda yaşamak birçoğumuz ve özellikle kadınlar için rahat bir dönem olarak kabul ediliyor. İnsan hakları kanunlar tarafından korunuyor. İmkanlarımız daha çok, her istediğimize ulaşabiliyoruz. Ulaşamasak bile deneme şansına sahibiz. Dünya neredeyse bir köye dönüştü. Eskiden aylar yıllar süren yolculukları çok kısa sürelerde yapabiliyoruz. Modern köleleriz ama özgür olduğumuzu sanıp mutlu oluyoruz. Salgın hastalıklar veya savaşlarla çok haşır neşir değiliz. Özellikle son 70 yıldan beri yaşanılan refah dönemi dünya tarihinde az bulunur cinsten. Ama bazen öyle bir an geliyor ki keşke başka bir dönemde yaşasaydık diyoruz. Twitter'da oldukça sık karşıma çıkan bir tweet var. Keşke taşı taşa vurarak ateş çıkarmaya çalışsaydım da sizinle aynı dönemde yaşamasaydım diye. Peki gerçekten dünyada huzur içinde yaşanılmış bir yer ya da dönem var mıydı? Tabii ki vardı. Eğer bir gün bir zaman makinesi yapılırsa gideceğimiz rotaları anlatıyorum. Yanlış düğmelere basmayın. Twitter'da bunu ilk yazan arkadaşı tebrik ediyorum. Gerçekten bir yere gitmek gerekiyorsa gidilecek ilk yer Neolitik dönemde Avrupa'daki bir köy. Yine Avrupa ama en azından Schengen gibi dertler yok o sıralarda. Antropologlar bazen kendi aralarında modern yaşamın insan yaşam kalitesine net olarak olumsuz etki yaptığına dair tartışmalar yaparlar. Sonuna kadar da haklılar. Avcı toplayıcı günlerde insanlar küçük ama eşitlikçi gruplarda yaşıyorlardı. Grup hayatta kalmak için yanındakilere güvenmek zorundaydı ve bu nedenle güçlü bağlar geliştirdiler. Sürekli çalışma ve tüketme baskısı olmadan hayat daha basitti. Son zamanlarda yapılan bir araştırma yaşam beklentisinin önceden düşünülenden daha yüksek olduğunu buldu. Taş anıtlar ve mağara resimleri insanların sanat ve din peşinde koşmak için hala bolca vakitleri olduğunu gösteriyor. Ayrıca savaş, ırkçılık, kadın düşmanlığı ve sınıf yapısı henüz icat edilmemişti. Katı sosyal yapıların olmadığı bir dünya kulağa oldukça güzel gelse de bu aynı zamanda uzmanlaşmanın olmayacağı anlamına da geliyor. Neolitik dönemin en olumsuz tarafı bu galiba ama son 21 yıl Türkiye'de yaşayan bizlere çok koymaz uzmanlaşmamak. Bu dönemde her aile enerjilerinin çoğunu yiyecek toplamaya ayırıyordu. Özel beceriler, zanaat, bilim, teknoloji keşfi, müzik veya diğer işlerde ustalaşmak için daha az zamanları vardı. Böyle söyleyince modern insanın yaptığı da bir anlamda bu. Ay sonunu getirmeye çalışıyoruz hepimiz. Şehirden kaçıp Ege'de bir köye yerleşen insanların yaptıkları, Neolitik dönemdeki insanların yaptıklarından daha karmaşık değil. Biraz daha modern bir döneme gideyim, ben okumayı, araştırmayı seviyorum derseniz 13. yüzyıl Afrika'sına ayarlayın zaman makinenizi. Günümüzde o kadar haritaya rağmen hala bulmakta zorluk çekebileceğimiz bir yer burası. Sahra Çölü'nün güney ucunda, Nijer Nehri'nin kuzeyinde, kumların arasında bir şehir. Avrupa'da yüzyıllar boyunca gizli bir cennet olduğu söylentileri dolaşmış. Hem kutsal hem lanetli. Uzak konumu onu batılı işgalcilerden yüzlerce yılı korumuş. Avrupalı kaşiflerin söylentilerdeki altın şehri bulmaları 500 yıl sürmüş. Milattan sonra 1100 yılında kurulan şehir, ilk zamanlarında tuz ve diğer malları depolamak için kullanılan küçük bir yerleşim yeri. Hızla bir ticaret merkezine dönüşmüş. Mali Krallığı'nda Timbuktu'dayız. 13. ve 15. yüzyıllar arasında Mali Krallığı, fil dişi, tuz ve köle ticareti için ana karayollarının kontrolünü eline geçirerek dünyanın en zengin ve en güçlü krallıklarından biri haline geldi. En büyük kralları Mansa Musa idi. Hatta günümüzde yazılan bazı makaleler onun tüm zamanların en zengin insanı olduğunu iddia ediyor. İktidar olduğu yıllar Mali Krallığı zenginliğin ve bilimin doruk noktasındaydı. Hacca giderken Kahire'de o kadar altın dağıtmıştı ki Mısır'da enflasyona sebep olmuş, altının değerini bir süreliğine oldukça düşürmüştü. Mali Krallığı'nın bir parçası olan Timbuktu'nun Nijer Nehri kıyısındaki konumu onu tarım için ideal bir yer haline getirdi. Yakınlarında bol miktarda bakır ve altın madeni vardı. Ticaret, tarım, değerli madenler, zenginlik için her şeye sahipti.
Kralları Mansa Musa şehre kütüphaneler, üniversiteler, camiler, saraylar ve 200'den fazla okul inşa etti. Bilime oldukça önem veriyordu ve bulabildiği tüm bilim adamlarını ve mimarları ülkesine getirebilmek için yüklü altın bağışları yapıyordu. Genellikle tarihte geriye gidildiğinde kadınlar ve kölelikle ilgili olumsuz durumlar artarak devam eder. Ama Mali krallarının kurucu sözleşmesi kölelere ve kadınlara eşit haklar veriyordu. Ayrıca dünyanın en büyük öğrenim merkezlerinden biriydi. Afrikalı Müslümanlar bilim adamı olabilmek için bu dönem haricinde daha iyi bir zamanı hiç göremediler. Kitaplar neredeyse ibadethanelerden daha kutsaldı. Şehri gezmeye gelen yabancılardan toplanan kitaplar cami yapmaktan daha büyük bir zenginlik göstergesi sayılıyordu. Aslında refaha getiren altın değil kitaplardı diye yazar tarihi kaynaklar. Mali yasalar, eğitim ve eşitlik konusunda oldukça gelişmiş olan bu dönemde yaşasaydınız, tek sorununuz klima olurdu sanırım. Nihayetinde Sahra çölündesiniz ve sizi serinletecek şeyler henüz icat edilmedi. Yine de zamanda geriye gidilecekse ikinci sırada olmayı hak ediyor. Ben sıcağı sevmiyorum derseniz sizin için yeni destinasyon Japonya. Meiji restorasyonu olarak anılan olay bir reform, devrim ve yenilenmeydi. Japon İmparatoru Meiji, Tokugawa şogunluğuna son vererek kontrolü samuraylardan geri aldı. Yeni hükümet İmparator Meiji'ye bağlıydı. Feodal sistemi ortadan kaldırdı ve Japonya'yı modern bir ulus devleti haline getirdi. 15-20 yıl içerisinde Japonya, birinci sınıf bir ulaşım sistemine, gelişmiş bir eğitim ağına ve güçlü bir orduya sahipti. Rusya ile Kore için savaşsalar da Rusya'yı yenmeleriyle Batı Avrupa'ya bir mesaj verdiler. İşgal korkusu olmayan ve hesaba katılması gereken bir güçtü artık. Japonya modernleşen ilk Asya ülkesiydi. Farklı lehçelerdeki dil tek bir ulusal lehçeye çevrildi. Ulusal eğitim seferberliği başladı, devlet okulu sistemi kuruldu. Ayrıca imparatora ve Japon devletine karşı ahlaki eğitim kursları vardı. Gelişen eğitim ve sanayi ile ülkede refah seviyesi arttı. Bu dönemin en olumsuz tarafları çevre üzerinde yapılan tahribatlardı. Ekonominin hızla sanayileşmesi çevre üzerinde olumsuz etkiler bırakıyordu. Bu dönemde modernleşme adına geçmişten tüm bağları koparmak için feodal dönemde yapılan kaleler yıkıldı. Şu an gördüklerimiz turizmi geliştirmek için yeniden inşa edilen binalar. Ayrıca eğer samuraylık size cazip geliyorsa bu dönem bunun yapılabileceği bir zaman dilimi değildi. Sınıf ayrıcalıklarının kaldırılmasıyla samuraylar işlerini ve tüm güçlerini kaybettiler. Bazıları yeni hükümet için bürokrat olmaya karar verdi, diğerleri Japonya'da o dönemdeki herkes gibi ticaret yapmaya zorlandı. Ancak bu seçeneklerin hiçbirisi kendilerini ayrıcalıklı sanan bu gruplara cazip gelmiyordu. Geleneksel yaşam tarzını sürdürmek isteyen gruplar bu dönemde büyük acılar çektiler. Eğer bir kadınsanız bu dönem sizin için pek cazip gelmeyebilir çünkü bu dönemde babaların ve kocaların otoritesi azalsa da kadınlara yasal hakları verilmemişti. Evdeki erkek ne derse o oluyordu. O dönem dünyanın her yerinde olduğu gibi kadınların tek görevi kocalarına itaat etmek ve ev veya bahçe işleriyle ilgilenmekti. Ya bunlar çok eski, azıcık televizyonum, klimam, buzdolabım, arabam olsun, sinemaya gideyim diyorsanız sizi 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'ya alalım. Eğer siyahiyseniz hiç tavsiye edebileceğimiz bir yer değil ama beyaz tenliyseniz yakın dönemdeki en iyi zaman bu. 2. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Amerika benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme kaydetti. Avrupa savaşta büyük bir yıkıma uğramıştı. Amerika ise bölgeden uzaktı ve böyle bir zarar görmemişti. Sanayi kapasitesini hızla genişletti. Bu da ekonominin hızla büyümesine sebep oldu. Mavi yakalı Amerikalılar bir zamanlar lüks olarak kabul edilen şeyleri alabilmeye başladılar. Fabrika işçileri televizyon, araba ve kendi evlerini satın alabiliyorlardı. Herkesin daha yüksek maaşı, daha fazla boş zamanı ve harcanabilir gelirleri vardı. Çalışma düzenlemeleri yeniden yapıldı. Haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlendi. Çoğu tatil ücretliydi. Alışveriş merkezleri açılıyor, insanlar buralarda tüketime yönlendiriliyordu.
1960'larda alışveriş merkezi sayısı 3840'lara ulaşmıştı. Tükettikçe üretiyor, ürettikçe tüketiyordu. İyi bir döngüydü o zamanlar. Özellikle 1950'li yıllar kaygısız yıllar olarak anılıyordu. Kendi müzik türüyle yeni bir gençlik kültürü vardı. Rock and roll ve Elvis Presley. Amerika'nın süper güç olma yolundaki bu ilerlemesinden herkes yararlanamadı maalesef. Afrikalı Amerikalılar, Hispanik Amerikalılar ve diğer azınlıklara karşı ırksal önyargılar bu gruplar üzerinde hak mahrumiyetine sebep oldu. Bu insanlar ayrımcı yasalara karşı savaşmak zorunda kaldılar. Afro-Amerikanlar birçok yerde beyazlarla aynı hakları alabilmek için türlü aşağılamalara, saldırılara maruz kaldı. Ama haksızlıkları protesto edebiliyorlardı, oturma eylemi yapabiliyor, protesto yürüyüşleri düzenleyebiliyorlardı. Neolitik dönem haricinde kadın olmak her dönemde zordu. İhtiyaç varsa kullan, yoksa evde tut kafası her topluma hakimdi. Amerika'da savaş döneminde çalışmasına izin verilen kadınların artık evdeki geleneksel rollerine dönmeleri bekleniyordu. Ama 70'lere gelindiğinde kadınlar haklarını söke söke aldılar. Bazı ayaklanmalar olsa da en azından asil sebepler içindi ve çözüme ulaştığınız dönemlerdi. Ayrıca Soğuk Savaş dönemiydi. Amerika ve Rusya arasında artan gerilim her Amerikalıyı bir atom bombası korkusuyla yaşatıyordu. Yine de eğer beyaz bir insansanız yaşanacak iyi bir dönemdi. İstediğiniz şeylere ulaşabiliyordunuz, istediğinizi alabiliyordunuz. Uzak bir kıtada sorunsuz iki komşu ülkeyle nispeten düşük teknolojiyle yaşanır mıydı? Yaşanırdı. Ama ben tüm gelişmişliğe, konfora rağmen Neolitik dönemde kalmayı tercih ederdim sanırım. Her gün yeni bir gün, sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlar yanınızda. Daha ne olsun?